Şimdi Joe Biden, ABD Başkanı 5 günlük bir devlet ziyareti içinde Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Fransa'ya ilk devlet ziyaretini gerçekleştiren Biden'ın başkanlık görevi boyunca yaptığı en uzun yurt dışı ziyareti olacak bu. Hemen CNN Türk Paris temsilcimize gidelim. Arzu Çakırmorin karşımızda. Arzu, hoş geldin, kolay gelsin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri, Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Bu sıcak gündemde Biden'ın Fransa'ya bu kadar uzun süreli bir zaman ayırmasının sebepleri neler acaba? Neler söyleniyor? Diğer taraftan işte dünyanın başka bir köşesinde kriz de Fransa gündeminde tabii. İsrail'in Gazze'deki o askeri operasyonları, yaşanan dram Fransız parlamentosuna da yansımaya devam ediyor. Fransız Meclisi'ndeki son eylemlere ilişkin neler anlatacaksın? Hepsi için sendeyiz. Önce Başkan Biden'ın ziyaretiyle başlayalım. Semiha, Biden'ın buraya gelmesi, bu dönem gelmesi tesadüf değil. 80. yıl dönümü Normandiya çıkartmalarının, tarihi çıkartmaların 80. yıl dönümü. Burada Amerika'nın Avrupa'yı kurtardığı sembolik bir gün. D-Day adını verdiğimiz gün. Bugün yeniden Avrupa'nın kapısında savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı var. Ve yeniden NATO aracılığıyla Amerika Avrupa'nın yanında. Dolayısıyla bütün bunlar çok ince mesajlar içeriyor bu ziyaret. Seçimler var, sen de belirttin. Her iki ülkede de seçim var. Burada Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Macron zor durumda. Biraz önce de CNN International'ın yaptığı röportajda görüyorsunuz. Başkan Biden'la rakibi Trump arasında çok yakın oylar. İkisi de %45-46 civarında görünüyor. Dirsek dirseğe bir yarış var. Dolayısıyla Filistin'i destekleyen ve bu konuda hayal kırıklığına uğrayan seçmenin oyları çok çok önemli. İşte böyle bir ortamda Biden'ın ziyareti önemli. Burada 5 gün boyunca temaslarda bulunacak. İlk 2 günlük tamamıyla Normandiya çıkarmasına ayıracak. Normandiya çıkarmasına 20 kadar devlet başkanı davetli. İngiltere Başbakanı, Kanada Başbakanı burada, krallar burada, Kral Charles başta olmak üzere pek çok kraliyet temsilcisi burada. Burada Biden'ın vermek istediği mesaj, Amerika yeniden Avrupa'nın yanında. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gelecek. Rusya davetli değil bu çıkartmalara. Halbuki Rusya'nın çok büyük katkısı var bugüne. Dolayısıyla bugün Zelenski ile de görüşmesinde Ukrayna konusu gündeme gelecek. Ardından Elize'de temaslar olacak ve bu temaslar sırasında da tabii ki Gazze krizi ele alınacak. Başkan Biden'ın barış planı var. Macron'la da bu konu görüşülecek. Macron hem burada Gazze barış planı ile ilgili görüşlerini aktaracak, daha güçlü mesaj vermeyi planlıyor. Çünkü o da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde zorda Gazze politikası nedeniyle. Tam burada Arzu, İsrail'in işte Gazze'deki bu askeri operasyonları yaşattığı o katliam, bütün bunlar Fransız Meclisi'ndeki son eylemlere yansırken oralara ilişkin acaba neler anlatırsın? Evet, bununla ilgili dediğim gibi dün Netanyahu'yla da görüştü Emmanuel Macron ve bu konuda adım atmak istiyor. Zira görüyorsunuz şu anda parlamento ayakta. Evet. Fransız boyun eğmeyen Fransa partisi, sol partiler, yalnızca o değil, Yeşiller ve Komünist Parti ile birlikte bir eylem yaptılar dün. Daha önceki haftalarda Mayıs ayı sonunda Sebastian Delogu adındaki LFI milletvekili bayrak açmıştı ve başkan, gördüğünüz Yael Braun-Pivet tarafından çok ağır cezalandırılmıştı. Meclis tarihinin en ağır cezasına çarptırılmıştı. Bunun çok orantısız bir ceza olduğu söylenmişti. Bu hafta LFI ve ona destek veren sol partiler kıyafet giyerek bu yasağı deldiler. Son derece zekice bir eylemde bulundular. Fakat buna karşı diğer partiler de ayaklanıp, görüyorsunuz sağ tarafta, meclisin sağ tarafındaki sağ partiler de ayağa kalkıp bu davranışın cezalandırılmasını istediler. Fakat başkan bunu yapamayacağını söyledi. Meclis tüzüğüne herhangi bir renkle gelmenin aykırı olmadığını söyledi. Çok ağır konuştu. Emric Caron, şu anda gördüğünüz milletvekili, LFI milletvekili, hükümetin tavrı konusunda ve bunun tam bu sırada Rachel Keke adlı LFI milletvekili yine yeniden Filistin bayrağı açınca ortalık yeniden karıştı. Başkan ara verdi oturuma ve Filistin bayrağını açması nedeniyle ne tür bir ceza vereceğinin bu sefer daha sonra kararını vereceğini söyledi. Çünkü çok ciddi eleştirilere maruz kaldı. Rachel Keke ise her hafta Filistin'de barış sağlanana kadar, ateşkes sağlanana ve Fransız devleti Filistin devletini tanıyana kadar her hafta Filistin
Filistin bayrağıyla bir yerde eylem yapacaklarını açıkladı, görüyorsunuz şu anda ekranda Rachel Keke'yi. Sanıyoruz bu ne ilk ne de son eylem olacak. Filistin'i desteklemek için Fransız milletvekillerinin çok ciddi bir kamuoyu baskısı var Fransa'da. Bunu hafta sonu yapılan eylemlerde de göstermiştik Semih. Peki çok teşekkür ediyoruz Arzu Çakır Morin. Kolay gelsin.